31 Mart 2009'da Benjamin Netanyahu, İsrail Başbakanı olarak yemin ederek göreve başladı. Haziran 2021 ile Aralık 2022 arasındaki 18 aylık dönem dışında o tarihten bu yana sürekli iktidarda kaldı ve böylece İsrail tarihinin en uzun süre görev yapan başbakan oldu. Netanyahu'nun iktidarda kalışındaki tuhaflık şudur: kendisinin son derece kutuplaştırıcı bir siyasetçi olması ve iktidarda kalmasını sağlayacak yeni müttefikler bularak ayakta kalmasıdır. Bu arada sürekli yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya kalmış ve İsrail siyasetini yeniden şekillendirmiştir. Bu kadar tartışmalı bir figür gücünü nasıl bu kadar uzun süre koruyabildi ve onun görüşleriyle motivasyonları nelerdir? Bu, tarihin en büyük diktatörlerinden biri olan Benjamin Netanyahu'nun hikayesidir. İsrail'in modern dönemdeki siyasetçilerinden biri olan tarihe Benjamin Netanyahu adıyla geçen kişi 21 Ekim 1949'da İsrail'in Tel Aviv kentinde doğdu. Ülke ondan yalnızca 1,5 yıl önce 14 Mayıs 1948'de İsrail Bağımsızlık Bildirgesi'nin yayınlanmasıyla ortaya çıkmıştı. Böylece İsrail, Filistin üzerindeki İngiliz mandasından Birinci Dünya Savaşı'nın sonundan beri Orta Doğu'nun bu bölümünde İngilizlerin denetiminde bulunan sözde bir koloniden çıkarılmış oldu. Benjamin'in babası Benzion Netanyahu'ydu. Kendisi 1910'da Varşova'da Rus İmparatorluğu'nun bir parçası olan Kongre Polonya'sında doğmuştu. Benzion'un soyadı başlangıçta Mileykovski'ydi. Aile 1920'de Filistin mandasına göç ettikten sonra soyadını Netanyahu olarak değiştirdi. Bu soyad Tanrı tarafından verilmiş anlamına gelir. Benzion'un babası Nathan bir hamhamdı. Fakat Benzion daha az dindardı ve 15. yüzyılın sonlarında yaşanan zorla baskı ve toplu sürgünlerden önce Orta Çağ İspanya'sındaki Yahudi topluluğunun tarihi üzerine önemli çalışmalar yapan bir tarihçiye dönüştü. Benzion aynı zamanda sıkı bir İsrail milliyetçisiydi ve Büyük İsrail fikrinin savunucusuydu. Yani herhangi bir İsrail devletinin Filistin mandasının tamamını ve çevresindeki toprakları da kapsaması gerektiğini, örneğin günümüz Ürdün'ün bazı bölgelerini, Golan Tepelerini, Güney Lübnan'ı ve Mısır'daki Sina Yarımadası'nı da içine alması gerektiğini savunuyordu. Benjamin'in doğduğu sırada Benzion bir yol ayrımındaydı. Akademide bir pozisyon elde etme çabalarını sürdürüp sürdürmemeyi ya da siyasete girip girmemeyi tartışıyordu. Benjamin'in babası annesi Tizila Segal ile 1944'te evlenmiş ve bu evlilikten 3 çocukları olmuştu. Üçü de erkekti. Benjamin ortanca çocuktu. Büyük oğul Jonathan 1946'da, en küçük kardeş Ido ise 1952'de doğdu. Tizila 1912'de Tel Aviv'in doğusundaki Petah Tikva'da doğmuştu. Ailesi o sırada hala Osmanlı İmparatorluğu'nun parçası olan bu topraklara 1911'de göç etmişti. Aile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Minneapolis'ten gelmiş, ondan önce de 1870'lerde Rus topraklarında antisemitizm belirgin biçimde yükseldiği bir dönemde Rus İmparatorluğu'nun yerleşim bölgesindeki Litvanya'dan Amerika'ya taşınmıştı. Benjamin tam olarak savaş içindeki bir ülkeye doğmadı. 1949'da Birinci Arap-İsrail Savaşı'nın sonunda kırılgan bir barış kurulmuştu. Ancak çatışmanın kökleri çok daha derine gidiyordu. Yahudi halkı tarih boyunca çeşitli dönemlerde Levant'tan, yani Doğu Akdeniz kıyıları boyunca uzanan ve daha doğuda Ölüdeniz ile Ürdün Nehri'ne kadar erişen Orta Doğu bölgesinde dağılmıştı. Örneğin milattan sonra 66 ile 73 yılları arasındaki Roma yönetimine karşı birinci Yahudi isyanının sonuçları Antik Çağ'da birçok Yahudinin Kuzey Afrika'ya ve Avrupa'ya göç etmesini sağlamıştı. Yüzyıllar boyunca yerleştikleri birçok ülkede sürekli antisemitizmle karşılaştılar. 19. yüzyılın sonlarında Avrupa'da Yahudi karşıtı duygular artıyordu ve Siyonist hareket de bu ortamda doğdu. Fikir şuydu: Yahudiler eski topraklarına dönecek ve orada yeni bir Siyon, yani İsrail devleti kuracaktı. Yahudiler 1880'lerden 1910'ların başına kadar Levant'taki Osmanlı denetimindeki topraklara azımsanmayacak sayılarda göç etmeye başladılar. Bu, ilk aşamada yeni Yahudi yerleşimleri kurmak için yüksek miktarda toprak satın almalarına neden oldu. Segal ailesi de bu erken yerleşimciler arasındaydı. Gerçek anlamda yoğun Yahudi göçü dönemi ise Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizler bölgenin denetimini ele geçirdikten sonra başladı. İki savaş arası dönemin tamamında Manda'nın Arap
Müslüman Filistinliler ile Yahudi topluluğu arasında nasıl paylaştırılacağı konusunda bir tartışma vardı. Bu tartışma özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan ve Avrupa'daki Holokost'tan sonra çok daha sert hale geldi. İngiliz yönetiminin devam etmesine karşı şiddetli muhalefet 22 Temmuz 1946'da Siyonist paramiliter örgüt IRGU'nun Kudüs'teki King David Oteli'ni bombalamasıyla sonuçlandı ve 91 kişi öldü. Bunun ardından İngilizler Filistin mandasından çekilmenin yollarını aramaya başladı. 1947'de mandayı iki ülkeye Yahudi İsrail ile Müslüman Filistin'e bölmeyi öngören Birleşmiş Milletler Planı hazırlandı. Ancak bu plan Filistinliler tarafından reddedildi. Bunun sonucunda İsrail, Mayıs 1948'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etti ve Manda'ya ait toprakların tamamı üzerinde hak iddia etti. Bunu Birinci Arap-İsrail Savaşı izledi. Mısır, Transürdün, Suriye ve Lübnan gibi komşu ülkeler Filistin bölgelerini geri almak için yeni devlete saldırdı. Savaş, Benjamin doğmadan birkaç ay önce sona erdi. Bu sırada Gazze şeridi Mısır'ın denetimine geçmiş, Transürdün ise Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü işgal etmişti. Benjamin'in erken yaşamı ikili bir Amerikan-İsrail kimliğiyle şekillendi. İkinci Dünya Savaşı sırasında babası Benzion, Avrupa'da gelişen Holocaust bağlamında Amerika Birleşik Devletleri hükümetine Siyonizme daha sempatik bakmaya ikna etmeye çalışan Siyonist lobi grubunun parçası olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişti. 1947'de Benzion, New York Times'ta yayınlanan ve İngiliz mandasının iki devlete bölünmesini öngören Birleşmiş Milletler teklifine karşı çıkan bir mektubun imzalayıcıları arasındaydı. Bu yüzden Benjamin doğduğunda ailenin zaten Amerika Birleşik Devletleri ile bağları vardı. 1950'lerin ortalarında Netanyahu ailesi Pensilvanya'ya taşındı. Çünkü babası Benzion, Philadelphia'daki Amerika'nın ilk ileri düzey Yahudi üniversitesi olan Dropside Üniversitesi'nde İbrani Dili ve Edebiyatı profesörü olarak görev almıştı. Daha sonra Benzion, New York eyaletindeki Cornell Üniversitesi'nde buna benzer bir görev üstlendi. Bütün bunlar Benjamin ile kardeşleri İsrail'de hatırı sayılır miktarda zaman geçirseler de gençliklerinin büyük bir bölümünü Amerika'da büyüyerek geçirdikleri anlamına geliyordu. Benjamin'in ebeveynleri ve iki kardeşi İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri arasında gidip gelirken İsrail'in sınırları uluslararası statüde değişiyordu. Mısır 1882'den itibaren fiilen bir İngiliz kolonisiydi. Çünkü 1869'da Süveyş kanalı açıldıktan sonra İngiliz İmparatorluğu için ülkenin önemi çok artmıştı. Mısır, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yavaş yavaş daha fazla bağımsızlık kazandı. Ama 1939 ile 1945 arasında Nazi Almanyası'na karşı yürütülen savaş sırasında bile Mısır, İngilizlerin Kuzey Afrika'daki başlıca operasyon üssü olarak kaldı. Bu durum savaştan sonra tersine döndü. 23 Temmuz 1952'de Mısır devrimi gerçekleşti. Bu askeri darbe 1954'te Pan-Arap milliyetçisi Cemal Abdülnasır'a iktidara getirdi. Temmuz 1956'da Nasır, o ana kadar Britanya ve Fransa'nın üzerinde belirleyici etkiye sahip olduğu Süveyş kanalını millileştirdi. Bu adım daha çok Süveyş krizi olarak bilinen İkinci Arap-İsrail Savaşı'nı tetikledi. İsrail 29 Ekim'de Mısır'ı işgal etti. Bunu kısmen Mısır'ın İsrail gemilerinin Tiran Boğazı ile Akabe Körfezi üzerinden geçişini engelleyen ablukasını sona erdirmek için yaptı. Savaş 1,5 hafta sürdü. Daha sonra Britanya ve Fransa da İsrail'e katıldı. Ancak kritik nokta şuydu: Amerika Birleşik Devletleri bu çatışmaya karşıydı. Dolayısıyla kriz, o dönemde Amerika'nın İsrail'e desteğinin sınırları olduğunu göstermişti. Takip eden yıllarda çeşitli Filistinli milliyetçi hareketler ortaya çıkmaya başladı. Bunlar özellikle Kuveyt gibi yeni bağımsız olmuş petrol zengini körfez devletlerinin yükseldiği bir dönemdi. Çünkü 1948'de İsrail'de sürülen Filistin kökenli birçok göçmen oralara yerleşmişti. Bu kişilerden bazıları 2. Arap-İsrail Savaşı sırasında Mısır'da bulunmuş ve 1956'daki çatışmalarda savaşmıştı.
Bu çatışmalarda ön safhalarda yer alan isimler savaş tecrübelerini kuvvetle taşıdı ve 1959'da El Fethi'nin temellerini attı. 5 yıl sonra Filistin Kurtuluş Örgütü ya da FKÖ, çeşitli Filistinli militan hareketleri bir araya getiren şemsiye bir örgüt olarak kuruldu. 1969'da Mısır doğumlu ve Filistin kökenli bir militan olan Yaser Arafat, FKÖ'nün başkanı oldu. Arafat, önümüzdeki yıllar boyunca Netanyahu'nun hikayesinde önemli bir rol oynayacaktı. Netanyahu bu değişen siyasi ortamda İsrail'e döndü. Pensilvanya'daki Cheltenham Lisesi'nde eğitim görmüştü. 1967 yılında henüz 18 yaşındayken mezuniyet törenini bile beklemeden orduya, yani İsrail Savunma Kuvvetleri'ne katıldı. Zamanlama çok kritikti. İsrail'e döner dönmez kendini bir savaşın içinde bulmuştu. 5 ile 10 Haziran 1967 tarihleri arasında gerçekleşen 6 gün savaşının fitilini ateşleyen asıl olay yine İsrail'in Kızıldeniz'e erişimini engellemesiydi. Mısır'ın bu hamlesi üzerine İsrail hızla harekete geçerek karşı saldırıya geçti ve 6 günlük hızlı bir askeri harekat sonucunda Gazze şeridini, Sinay Yarımadası'nı, Golan Tepelerini, Doğu Kudüs'ü ve Batı Şeria'yı ele geçirdi. Bu geniş ölçüde yıllar önce Büyük İsrail'in kurulmasını savunmuş, Benzion Netanyahu gibi birçok Siyonistin hedefine ulaşılması anlamına geliyordu. Her ne kadar bu yeni düzen uzun sürmeyecek olsa da Netanyahu'nun İsrail Savunma Kuvvetleri'ne katıldığı bir döneme denk geliyordu. 6 gün savaşının ardından askeri durum gergindi. Kimse Mısır'ın ya da İsrail'in diğer komşularından birinin ne zaman karşı saldırı yapacağını bilmiyordu. Ayrıca Fetih ve FKÖ, Ürdün Nehri'nin doğru tarafındaki Ürdün'den giderek daha etkin biçimde hareket ediyordu. Orada Filistinli göçmen nüfus artık Ürdünlülerin sayısını aşmıştı. Netanyahu bundan sonraki dönemde Sayeret Matkal adlı özel operasyon biriminin parçası olarak görev yaptı. 6 gün savaşını izleyen ilan edilmemiş yıpratma savaşı kapsamında Ürdün ve Mısır'a yönelik operasyonlara katıldı. Ve 1969 Mayıs'ında Sina'daki bir görevde neredeyse öldürüldüğü söylenir. Netanyahu 1972'de İsrail Savunma Kuvvetleri'nden terhis oldu ve Amerika'ya döndü. Orada Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde mimarlık okumaya başladı. Ancak kısa süre sonra yeniden İsrail'e dönmek üzere yola çıktı. 6 Ekim 1973'te Yahudiliğin en kutsal günü olan Yom Kippur'da Mısır, Suriye, FKÖ ve diğer Arap gruplardan oluşan bir koalisyon İsrail'e sürpriz ve büyük çaplı bir saldırı başlattı. Yom Kippur Savaşı, İsrail'in 1967'de 6 gün savaşında elde ettiği birçok kazanımı geri çevirdi. Mısır kaybettiği toprakların bir bölümünü geri aldı. Daha da önemlisi, bu savaş İsrail içinde birçok kişiyi kalıcı bir güvenlik durumuna ulaşabilmek için komşularla müzakere edilmesi gerektiğine ikna etti. 3 haftalık çatışma, Netanyahu'nun kısa bir süreliğine İsrail'e dönüp yeniden İsrail Savunma Kuvvetleri'ne katılmasına yol açtı. Ancak o savaştan tam ters bir sonuç çıkardı. Mısır uzun vadede Sinay Yarımadası'nı geri almış olsa da İsrail 1967'de işgal ettiği Gazze şeridi, Batı Şeria ve Golan Tepelerinin denetimini korumaya başardı. Buna dayanarak Netanyahu, sürpriz bir saldırı düzenleyen Birleşik bir Arap İttifakı'nın bile İsrail'i yenemeyeceğini görüşünü benimsedi. Dolayısıyla İsrail bir güvenlik devleti olarak hayatta kalabilirdi. Kendisinin daha sonra söyleyeceği gibi Yom Kippur Savaşı komşularımıza bizi silahla yenemeyeceklerini gösterdi. Bu sonuç hayatının geri kalanında siyasi bakış açısını belirleyecekti. Çatışmanın ardından Amerika'ya döndü ve MIT'deki eğitimini tamamladı. Önce mimarlık alanında lisans, ardından işletme yönetimi alanında yüksek lisans derecesi aldı. Ayrıca ilk kez aile kurdu. 1972'de İsrail Savunma Kuvvetleri hizmeti sırasında tanıştığı ilk eşi Miriam Weizmann ile evlenmişti. 1978 doğumlu Noah adında bir kızları oldu. Miriam hamileyken Netanyahu Fleur adlı İngiliz bir öğrenciyle ilişki yaşamaya başladı. Kısa süre sonra Miriam'dan boşandı ve Fleur Yahudiliğe geçtikten sonra 1981'de onunla evlendi. Bu ikinci evlilikten çocuk olmadı.
Netanyahu'nun hayatındaki belirleyici anlardan biri 1976 yazında yaşandı. Ağabeyi Yonatan, Benjamin'den daha uzun süre İsrail Savunma Kuvvetleri'nde kalmış ve 1976'ya gelindiğinde özel kuvvetlerde kıdemli bir komutan olmuştu. O yaz kod adı Operasyon Yıldırım olan harekatı yönetmek üzere seçildi. Bu operasyon genellikle gerçekleştiği yerden dolayı Entebbe baskını olarak anılır. 27 Haziran 1976'da Tel Aviv'den Paris'e Atina aktarmalı olarak giden bir Air France uçağı Filistin Halk Kurtuluş Cephesi üyeleri tarafından kaçırıldı. Uçak önce Libya'ya, ardından eylemlerini Uganda diktatörü Idi Amin'in kutladığı Uganda'ya yönlendirildi. Entebbe'deki rehineleri kurtarmak için Operasyon Yıldırım başlatıldı. 4 Temmuz 1976'da düzenlenen baskın İsrail açısından başarılı oldu ve yüzden fazla İsrail rehininin kurtarılmasını sağladı. Yahudi olmayan rehineler baskından önce zaten serbest bırakılmıştı. Ancak İsrailli bir asker Jonathan Netanyahu Entebbe'deki operasyon sırasında vurularak öldürüldü. Netanyahu 1970'lere gelindiğinde İsrail-Filistin çatışmasına daha barışçıl bir çözüm aranmasına zaten karşı çıkan bir Siyonistti. Fakat ağabeyinin Entebbe baskınındaki ölümü görüşlerini daha da kökleştirdi. 1976'da işletme yüksek lisansını tamamladıktan sonra Netanyahu, yönetim danışmanlığı firması Boston Danışmanlık Grubu'nda çalışmaya başladı. 1978'de yeniden İsrail'e döndü ve Jonathan Netanyahu Antiterör Enstitüsü'nü kurdu. Aynı zamanda ilk kez siyasete de temkinli adımlar atmaya başladı. Kudüs'te iş dünyasında geçirdiği bir dönemin ardından yeniden Amerika Birleşik Devletleri'ne döndü. Bu kez 1982 ile 1984 arasında Washington DC'deki İsrail Büyükelçiliğinde en kıdemli ikinci diplomat olarak görev yaptı. Bu, İsrail siyasetinde kilit bir dönemdi. Çünkü ülke doğrudan Libyan İç Savaşı'na girmişti. 1984'te Yehuda Blum'un 6 yıllık görev süresinin sona ermesinin ardından Netanyahu, İsrail'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi oldu. Sonraki 4 yıl boyunca uluslararası sahnede İsrail'in sert bir savunucusu ve Birleşmiş Milletler'in İsrail-Filistin çatışmasına barışçıl çözüm bulma girişimlerinin karşıtı olarak ün kazandı. Ardından 1988'de İsrail'e döndü ve 1973'te Yom Kipur Savaşı'ndan yalnızca haftalar önce kurulmuş sağcı Likud Partisi'nin üyesi olarak İsrail parlamentosuna Knesset'te seçildi. Bu tarihli zamanlama partinin Aralık 1973'te katıldığı ilk seçimden itibaren hızla popülerlik kazanmasını sağlamış ve 1977'den 1992'ye kadar yapılan seçimlerin çoğunda birinci çıkmasına yol açmıştı. Netanyahu 1988'de Likud'dan milletvekili seçildikten sonra Dışişleri Bakan Yardımcısı yapıldı. Netanyahu, İsrail siyasetini hızla yükselirken daha geniş Levant bölgesinde ve Kuzey Afrika'nın daha uzak alanlarında İsrail siyasetini yıllarca şekillendirecek hızlı değişimler yaşanıyordu. Yom Kipur Savaşı'ndan sonra Levant'taki çatışmaların odağı Lübnan'a kaymıştı. Lübnan, Orta Doğu'nun en çeşitli dini yapısına sahip, içinde büyük bir Hristiyan toplulukta bulunan eski bir Fransız manda toprağıydı. İç çatışmalar ve 1970'lerin başında FKÖ'nün ülkeye gelmesi 1975'te Lübnan İç Savaşı'nın patlak vermesine yol açtı. İsrail 1980'lerin başında bu sürece dahil oldu ve kuzey sınırını korumak için FKÖ'yü ülkeden çıkarmayı başardı. Arafat ile FKÖ Tunus'a sürgüne gitti ve 1980'lerin sonu ile 1990'ların başının geri kalanını Kuzey Afrika'da geçirdi. Bu sırada 1987 sonlarında Gazze şeridi ile Batı Şeria'da İsrail yönetimine karşı Filistinliler arasında yeni bir hareket doğdu. Buna birinci intifada denir. Artık İsrail siyasetinde şu soru ortaya çıkmıştı. İsrail vatandaşlarının neredeyse sürekli terör saldırılarıyla yaşamak zorunda kalmaması
ve FKÖ'nün yerine daha radikal Filistinli grupların almaması için İsrail'in FKÖ ile bir uzlaşmaya varması gerekiyor muydu? Bu nedenle 1990'ların başında FKÖ ile görüşmeler başlatıldı. Amaç, İsrail'in onlarca yıldır elinde tuttuğu toprakların bir kısmı üzerinde bir Filistin devleti kurulmasına olanak verecek bir barış süreci oluşturmaktı. 1990'ların ilk yarısında İsrail ile FKÖ arasında müzakere edilen Oslo Anlaşmaları, zaman içinde Gazze şeridi, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ten oluşacak bir Filistin devletinin kurulmasını öngören bir plan ortaya koydu. Bu devlet, Birleşmiş Milletler'in 1947 planında öngörülen Filistin devletinden daha küçük olacaktı. Ama neredeyse yarım yüzyıl sonra iki devletli çözüm için yeniden bir plan ortaya çıkmıştı. Likud 1988'de Knesset seçimlerini kazandı ve lideri Yitzhak Shamir, barış sürecinin ilk aşamalarında İsrail Başbakanı olarak görevini sürdürdü. Ancak 1992'de Likud'un birinci intifada ile başa çıkmada başarısız olduğu düşüncesiyle İşçi Partisi yeni Knesset seçimlerini kazandı ve Yitzhak Rabin yeni başbakan oldu. Rabin ile Dışişleri Bakanı Simon Peres Oslo Anlaşmalarını müzakere etti ve 1994'te Yasser Arafat ile birlikte Nobel Barış Ödülünü aldı. 1992 seçimlerindeki yenilginin ardından Shamir, Likud liderliğinden çekildi. Mart 1993'te yerine Netanyahu seçildi. Bu İsrail siyasetinde çalkantılı bir dönemdi. Çünkü ülke giderek daha fazla İsraillerle Filistinlilerin yan yana barış içinde yaşamasını sağlayacak, müzakere edilmiş bir çözümü savunanlarla İsrail'in geleceğini güvence altına almanın tek yolunun güçlü bir askeri devlet kurmak olduğuna inananlar arasında bölünüyordu. Ülkedeki bu bölünme 4 Kasım 1995 gecesi Tel Aviv'de Oslo Anlaşmalarını destekleyen bir mitingin sonunda Yitzhak Rabin'in öldürülmesiyle açık biçimde ortaya çıktı. Suikastçı, barış sürecine karşı çıkan İsrail'le aşırılık yanlısı Yigal Amir'di. Bu olayın yanı sıra 25 Şubat 1996'daki Yafa yolu otobüs bombardımanları gibi büyük Filistinli terör saldırıları da Mayıs 1996'da yeni Knesset seçimlerine giden yolu açtı. Oylamada İşçi Partisi Likud'dan biraz daha fazla oy aldı. Ama Netanyahu kendisini iktidara taşıyan bir koalisyon kurmayı başardı ve 46 yaşında İsrail'in gelmiş geçmiş en genç başbakanı oldu. Yeni başbakanlık ailesi Netanyahu ile üçüncü eşi Sara'dan oluşuyordu. Netanyahu, Fleur Katz'ten 1986'da boşanmış ve 1991'de Sara ile evlenmişti. Birlikte 1991 ve 1994 doğumlu iki oğulları oldu. Netanyahu'nun İsrail Başbakanı olarak ilk dönemi daha sonraki liderlik döneminden çok farklıydı. 1996'da Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra Amerika Birleşik Devletleri dünyanın tek galip süper gücü olarak görülüyordu. Bu ortamda Başkan Bill Clinton ile yönetimin hedefi İsrail'de kimin iktidarda olduğuna bakmaksızın iki devletli çözümle ilerlemekti. Netanyahu bunun farkındaydı ve yıllar sonra yapmak zorunda kalmayacağı ölçüde Amerikan isteklerine uymak zorundaydı. Bu nedenle örneğin Ocak 1997'de Batı Şeria'nın güneyinde yeni İsrail çekilmelerini öngören Hebron protokolünü kabul etti. Bu bölge Gazze şeridi ve Doğu Kudüs ile birlikte planlanan Filistin devletinin temel parçasıydı. Ancak Netanyahu aynı zamanda süreci başka yollarla engellemeye çalıştı. Örneğin Kudüs üzerinde ikili egemenliğe ilişkin başka taahhütler verilmesine karşı çıktı. Rekabet halindeki çıkarları yönetme girişimleri sonunda ona desteği kaybettirdi. Sert Siyonistler Filistinlilere verilecek her yeni tavize karşıydı. Oslo anlaşmalarını ve barış sürecini destekleyenlere göre Netanyahu yeterince ileri gitmiyordu.
Desteğinin çökmesi ve hakkında ortaya çıkan yolsuzluk suçlamaları birleşince güvensizlik oylamasıyla karşı karşıya kaldı ve Mayıs 1999 için erken seçim çağrısı yapıldı. 17 Mayıs 1999'daki Knesset seçimleri İsrail tarihinin en parçalı parlamentolarından birini ortaya çıkardı. Likud'un oyu yalnızca %14'e düştü. Barış sürecine karşı çıkanların merkezden uzaklaşmasıyla Şas gibi daha sert sağcı gruplar güç kazandı. Sonunda İşçi Partisi lideri Ehud Barak hem soldan hem de sağdan partileri bir araya getirerek bir koalisyon kurdu ve Netanyahu yerine başbakan oldu. Ancak bu hükümet baştan itibaren kırılgandı ve yalnızca 2 yıl sürdü. 1999'da Netanyahu, Likud liderliğini Ariel Sharon'a bıraktı ve siyasetten ayrılıp iş dünyasına döndü. Ama bu ara çok kısa sürdü. 2001'de yeni bir başbakanlık seçimi yapılacağında Likud içindeki birçok kişi onu Sharon'un alternatifi olarak aday olmaya teşvik etti. Netanyahu bunu reddetti. Ancak bir yıl sonra Sharon kabinesinde Dışişleri Bakanı olma teklifini kabul ederek hükümete döndü. Bu sırada barış süreci çözülüyordu. İkinci İntifada Eylül 2000'de İsrail ve Filistin topraklarında başladı. 4,5 yıl sürecek olan bu süreç, FKÖ'nün Hamas gibi daha militan Filistinli gruplar tarafından geride bırakıldığını gösterdi. Gazze ile Ramallah iktidarı devraldıktan sonra Arafat ve Mahmut Abbas gibi FKÖ'nün yaşlı lider kadrosunun da son derece yolsuz olduğu ortaya çıkınca durum daha da kötüleşti. En kritik nokta şuydu: İkinci İntifada 10 yıl önceki ilkine göre çok daha şiddetliydi ve İsrail şehirlerindeki sivil merkezleri hedef alan kitlesel bombalı saldırılar içeriyordu. Netanyahu'nun yeniden öne çıkan bir İsrail siyasetçi olarak dönüşü çok hızlı oldu. 2003'te yeni Knesset seçimleri yapıldığında Likud'un desteği oyun neredeyse %30'una çıktı. Hakim algı şuydu: İşçi Partisi İsrail'i barış sürecine sokmuştu ve ikinci intifanın patlaması ile bu sürecin başarısız olduğunu, İsrail vatandaşlarına birinci intifa dönemine göre bile daha güvensiz bıraktığını gösteriyordu. Bunun üzerine Sharon başbakan olarak kaldı ve şaşırtıcı biçimde Likud içindeki başlıca rakibi olan Netanyahu'yu Maliye Bakanlığına getirdi. Sonraki 2 yıl boyunca devlet varlıklarını özelleştiren bir dizi neoliberal ekonomik reform başlattı. 2004 ile 2007 arasında ekonomik bir sıçrama yaşandı ve bu da Netanyahu'ya destek kazandırdı. Gerçi bunun ikinci intifanın 2000'lerin başında yarattığı küçük ekonomik krizin ardından gelen basit bir toparlanma olup olmadığı tartışmalıdır. Söz konusu kriz 2004'e gelindiğinde zaten hafiflemeye başlamıştı. Kasım ayında Yasser Arafat Fransa'daki bir hastanede muhtemelen şüpheli koşullar altında öldü ve yerine geçen Mahmut Abbas, Şarm el-Şeyh zirvesinde Şubat 2005'te intifanın sona ermesini müzakere etti. Yeni barış planı İsrail'in Gazze şeridinden çekilmesini içeriyordu ve bu süreç 2005 sonbaharında oldukça hızlı biçimde tamamlandı. Netanyahu bu adıma karşı çıktı ve bunun Gazze'yi Hamas'a teslim edeceğini söyledi. Protesto amacıyla hükümetten istifa etti ve İsrail siyaseti yeni bir dalgalanma dönemine girerken kısa sürede yeniden Likud'un kontrolünü sağladı. Sharon, Gazze'den çekilmenin ardından Netanyahu'yu hükümete alarak potansiyel liderlik meydan okumalarını kesmeye çalışmıştı. Ama desteğini kaybettiği açıktı. Bu yüzden Likud'dan ayrılmaya ve partinin daha ılımlı kanadından Kadima adlı kendi partisini kurmaya karar verdi. Bu da Netanyahu'nun yeniden Likud lideri olmasının önünü açtı. Ancak 28 Mart 2006 Knesset seçimlerinde parti destekçilerinin çoğu onları terk etti. Likud'un oyu sadece %9'a düştü. Netanyahu 120 sandalyeli
Knesset'e yalnızca 12 milletvekili sokabildi. Seçimi Kadima kazandı ve yeni başbakan Ehud Olmert oldu. Çünkü aşırı obez olan Sharon, Aralık 2005 ve Ocak 2006'da geçirdiği bir dizi felçten sonra 8 yıl sürecek bir komaya girmişti. Ancak 2014'te hayatını kaybetmişti. 2006 ile 2009 arasında muhalefetteyken Netanyahu, gelişen siyasi duruma karşı kendi çizgisini belirgin biçimde ortaya koydu. Hamas, 2006'daki Filistin seçimlerini kazanarak Gazze şeridinde iktidara gelmişti. PKK ise Batı Şeria'nın kontrolünü elinde tutuyordu. Böylece fiilen iki ayrı Filistinli yapı ortaya çıkmıştı. İsrail ile Hamas arasında Mısır arabuluculuğunda 2008'de varılan ateşkese kadar savaş sürdü. Netanyahu buna sert biçimde karşı çıktı. Çünkü bunun İsrail'e hiçbir fayda sağlamadan sadece Hamas'ın yeniden silahlanmasına imkan vereceğini savunuyordu. Netanyahu'nun modern İsrail'in başlıca siyasi figürü olarak yükselişi Şubat 2009 Knesset seçimleriyle başladı. Likud 3 yıl öncesine kadar oyunu 2 kattan fazla arttırarak %22 aldı. Bu oran Kadima'nın biraz gerisindeydi. Ama Netanyahu, Likud ile küçük partilerden oluşan büyük bir koalisyon kurmaya daha uygun durumdaydı. Ve bu da onu başbakan yaptı. O tarihten beri 2021 yazı ile Aralık 2022 arasındaki 18 aylık dönem dışında neredeyse kesintisiz biçimde İsrail Başbakanı olarak kaldı. Bu dönem boyunca liderliği sık sık istikrarsız ve çok sayıda Knesset seçimi yapılmış olsa da hükümette kalmıştır. Özünde Netanyahu'nun yaptığı şey, barış sürecinden uzaklaşıp İsrail'in Levant'taki varlığını genişletmeye amaçlayan ve Büyük İsrail Devleti'ni yaratmaya yönelik adımlar atmak olmuştur. Bu artan militarizasyon ve demir kubbe hava savunma sistemi gibi yüksek teknoloji güvenlik mekanizmalarının geliştirilmesiyle mümkün hale gelmiştir. Bu güvenlik hamlesiyle eş zamanlı olarak Netanyahu, İsrail'e önceki kuşakların yaptığı gibi Amerikalı Yahudi topluluğundan ve Amerika Birleşik Devletleri hükümetinden gelen devasa mali desteklere dayanmak yerine ekonomisini büyüterek kendi kendine yeterli hale getirmeyi hedefledi. Barış sürecine alternatif olarak bir güvenlik devleti inşa etme ve özellikle teknoloji sektörünü güçlendirerek İsrail ekonomisini büyütme gündemi Netanyahu'nun iktidar dönemine damgasını vurdu. Ama bu girişimler başarısız oldu ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen mali ve askeri güce mahkum kaldı. Netanyahu'nun Filistin meselesine ve çevredeki devletlere, özellikle Lübnan'daki Hizbullah'a yaklaşımı 2010'lu yıllar boyunca yaşanan bir dizi çatışmayla iç içe geçti. 14 Kasım 2012'de Netanyahu hükümeti Gazze şeridindeki Hamas'a karşı 8 günlük savaş sütunu operasyonu başlattı. 2014 yazında Gazze'de bundan çok daha şiddetli bir çatışma yaşandı. 2021 Mayıs'ında ise kısa süreli birlik savaşında İsrail'in kendi içinde Batı Şeria'da, Gazze'de, Güney Lübnan'da ve Golan Tepelerinde şiddete yol açtı. Elbette bu çatışmaların her dönem farklı nedenleri vardı. Ramallah'taki FKÖ'nün etkin bir liderlikten yoksun oluşu ve yoğun yolsuzluğu barış sürecinin ilerlemesine yönelik her türlü çabayı daha da istikrarsızlaştırıyordu. Ama Netanyahu da sık sık eleştiriliyordu. Özellikle Fransa baştan olmak üzere birçok Avrupalı lider bunun 2009'dan itibaren barış sürecinden uzaklaşma biçimini eleştirdi. Yine de belirleyici olan Amerika Birleşik Devletleri'ydi. 2009 ile 2017 arasında görev yapan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile Netanyahu'nun ilişkisi başlangıçta fena değildi. Ama yıllar içinde bozuldu. Özellikle 2013'ten sonra Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu'daki başlıca düşman olan İran'la 1979 İran devriminden beri belirgin olan ilişkileri iyileştirmek için müzakerelere girince bu bozulma daha da hızlandı. Bunun sonucu olarak 2015'te İran'ın nükleer programının bazı unsurlarını askıya almasını öngören ortak eylem planı ortaya çıktı. Aynı dönemde Obama, iki başkanlık dönemi boyunca Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinin uluslararası hukuka göre yasa dışı sayılan
sürekli genişletilmesini sert biçimde eleştirdi. Ara ara yaşanan savaşlar, şiddet olayları ve İsrail'in uluslararası güvenliğine yönelik tehditler düşünüldüğünde bir insan Netanyahu'nun nasıl bu kadar uzun süre iktidarda kaldığını merak edebilir. Bu, özellikle de derin biçimde bölünmüş bir Knesset nedeniyle 1990'ların başından beri hiçbir partinin ülke genelinde %30'dan fazla oy alamadığı İsrail siyasetinin doğası göz önüne alındığında daha da tuhaftır. Bütün bunlara rağmen Netanyahu, İsrail'in lideri olarak siyasi yaşamını sürdürebildi. 2009'da geniş bir koalisyon kurdu ve seçimde Kadima'nın arkasında ikinci gelmesine rağmen başbakan oldu. 2013 seçimlerinde Likud'un oy oranı düşerek %21 civarına indi. Ama Netanyahu, Şas gibi ultra-ortodoks yapılarla ve daha merkezde duran Yesh Atid gibi partiler de dahil 5 farklı partili ittifak kurarak özellikle 2019 ile 2021 arasında ardışık biçimde yapılan çok sayıdaki seçimde iktidara dönmeyi başardı. Netanyahu, emekli İsrail Savunma Kuvvetleri Generali Benny Gantz'in liderlik ettiği Mavi ve Beyaz İttifakı'ndan gelen büyük tehdidi bile bertaraf etmeyi başardı. 2021 yazı ile 2022 sonu arasında kısa süreliğine iktidar kaybetmiş olsa da Aralık 2022'de çoğunlukla Likud ile Şast ve Otzma Yehudut gibi aşırı sağ partilerden oluşan bir koalisyon kurarak yeniden başbakan oldu. Bu son partinin kadrosunun önemi büyüktü. Amerika Birleşik Devletleri tarafından 2004'te terör örgütü olarak tanımlanan Kaç Partisi'nin eski üyelerinden oluşuyordu. Dolayısıyla Netanyahu'nun Aralık 2022'de hükümet kurması hem İsrail hem de yurt dışında iktidara geri dönüş için atılmış çarpıcı bir adım olarak görüldü. Netanyahu'nun konumu Obama'nın 2017'deki Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığından ayrılmasıyla daha da güçlendi. Yerine gelen Donald Trump, yönetimin Netanyahu'ya çok daha sempatik yaklaştığı bilinen cumhuriyetçi bir başkandı. Netanyahu, Trump'ın ilk döneminde Washington DC üzerinde yeniden güçlü bir etki kurabildi. Örneğin 2018 Nisan'ın sonunda bir dizi belge sundu ve İran'ın Obama döneminde müzakere edilen nükleer anlaşmanın şartlarını gizlice ihlal ettiğini ileri sürdüğü bir konuşma yaptı. Bundan bir hafta sonra Trump, Amerika Birleşik Devletleri'ne anlaşmadan çekileceğini ve İran'a yeniden tam ekonomik yaptırımlar uygulayacağını açıkladı. Daha genel olarak Trump'ın ilk dönemi, Netanyahu'nun İsrail'in Arap dünyası ile ilişkilerini normalleştirme yönünde önemli adımlar attığı bir dönemdi. Bundan önce İsrail yalnızca 1979'da Camp David anlaşmaları çerçevesinde Mısır ve 1994'te Oslo anlaşmalarının imzalanması kapsamında Ürdün tarafından tanınmıştı. 2020'de İbrahim Anlaşmaları imzalandı. Bu anlaşmalarla Birleşik Arap Emirlikleri ile Bahreyn, İsrail'i tanıdı. Kısa süre sonra Fas ile Sudan da aynı adımı izledi. Bu gelişmeler 1940'larda olduğunun aksine Orta Doğu'yu artık din ya da ortak etnik aidiyetler değil, iş dünyası ve para ilişkilerini şekillendirdiğini gösterdi. Netanyahu'nun nihai hedefi Orta Doğu'nun yükselen ekonomik süper gücü olan Suudi Arabistan'ın da İsrail'i tanımasını sağlamaktı. İbrahim Anlaşmaları Netanyahu açısından ve diplomatik açıdan kayda değer bir gelişmeydi. Ne var ki bu gelişme siyasi itibarının gerilediği bir dönemde geldi. İsrail ard arda çok sayıda Knesset seçimine gidiyor ve görevdeki yolsuzluğuna ilişkin iddialar büyüyordu. Bunu da söylemek gerekir ki İsrail'de devletin en tepesinde bir yolsuzluk kültürü vardır. David Ben-Gurion ve Golda Meir gibi ülkenin ilk liderleri görevde suistimalle suçlanmış olsa da 1990'ların başından bu yana neredeyse her başbakan bir şekilde suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Örneğin Simon Peres'e yönelik iddialar nispeten hafifti. Ancak Ehud Olmert 2014'te rüşvet suçundan mahkum edildi ve 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Netanyahu hakkında da 1996 ile 1999 arasındaki ilk başkanlık döneminde yolsuzluk suçlamaları gündeme gelmişti. 2009'dan sonra yeniden hükümetin başına geçtiğinde ise bu iddialar daha da büyüdü. Örneğin yıllar boyunca yüz binlerce dolar değerinde hediyeler kabul ettiği
Bunu da başka ülkelerden İsrail'e dönenler lehine vergi yasalarını gevşetmek ve bazı İsrail vatandaşlarına Amerika Birleşik Devletleri vizesi sağlamak için yaptığı düşünülüyordu. Hakkındaki davalardan biri olan 2000 numaralı dava, önde gelen İsrail Bulvar gazetelerinden Yediot Ahronot sahibi Arnon Moses ile ilişkisini konu alır. Savcılar Netanyahu'nun Moses ile gazeteye fayda sağlayacak yasaların çıkarılması karşılığında olumlu medya desteği alacağı bir anlaşma yaptığını iddia etmektedir. İşte bunlar 2018'den itibaren savcıların Netanyahu hakkında iddianame istemeye başlamasına yol açan suçlamalardan bazılarıydı. Netanyahu'nun iddia edilen yolsuzluğu meselesi 2019'a gelindiğinde artık tam ölçekli protestolara dönüşmeye başlamıştı. Çünkü ard arda yapılan Knesset seçimleri istikrarlı bir hükümet kurulmasını sağlayamıyordu. Likud yine %25 ila 30 arasında oy alıyordu. Ama Benny Gantz'ın Mavi ve Beyaz ittifakı Netanyahu ile baş başa gidiyordu. Tam da bu noktadan itibaren birbiri adına gelen krizler Netanyahu'yu görevde tutmak ve yargılamaktan kaçırmak gibi bir etki yaratmaya başladı. Örneğin 2020'nin ilk aylarında hakkında kovuşturma açılmasını isteyen protestolar yükseliyordu. Ancak Covid-19 pandemisinin başlaması bu gösterileri sert biçimde bastırdı. Mart ortasında çıkarılan acil durum yasalarıyla bu tür protestolar fiilen yasa dışı hale geldi ve krizle başa çıkmak için bir milli birlik hükümeti kuruldu. Pandeminin ilk dalgasındaki kapanmalar sona erdikten sonra Netanyahu karşıtı kitlesel protestolar yeniden başladı. 2021'e gelindiğinde onun iktidarda kalamayacağı açık hale geldi ve Haziran 2021'de siyasi yelpazenin her tarafından partilerin bir araya geldiği geniş bir koalisyonla yeni bir hükümet kuruldu. Başbakanlık görevini başlangıçta Naftali Bennett üstlendi. Bu dönemin tamamında Netanyahu'yu mahkemeye çıkarmak için hukuki süreçler de işliyordu. Görevden ayrıldıktan sonra hakkındaki çok sayıdaki suçlamanın en azından bir kısmından mahkum olma ihtimali yüksekti. Bu nedenle 2021 yazında Covid-19 pandemisi onun iktidardan düşüşünü geçici olarak geciktirmiş olsa da Netanyahu'nun siyasi kariyerinin bir hapis cezasıyla birlikte sona yaklaşmakta olduğu düşünülüyordu. 2022'de Netanyahu'nun bir kez daha geri dönemeyeceği sanılıyordu. 2021 yazında Bennett ve diğerlerinin kurduğu hükümet 120 sandalyeli Knesset'te yalnızca 61 oy gibi son derece ince bir çoğunluğa sahipti. Hükümeti ayakta tutmak için her bir oya ihtiyaç vardı. İdeolojik olarak bu kadar bölünmüş bir hükümetle uyumu uzun süre sürdürmek mümkün olmadı. Bu hükümetin tek tutarlı ortak hedefi Netanyahu'yu iktidardan uzak tutmaktı. Bir yıldan kısa süre sonra işler durumdaki çoğunluğu çöktü ve bu da Netanyahu'nun 2022 sonunda iktidara dönmesinin önünü açtı. Yeni yönetim ilk günlerinden itibaren tartışmalarla yüklüydü. Yeni Adalet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Larry Yevin göreve gelir gelmez günün hükümetine İsrail Yüksek Mahkemesi üzerinde daha fazla kontrol verecek geniş kapsamlı yargı reformları önermeye başladı. Yargı ile yürütme arasındaki kuvvetler ayrılığı her modern demokrasinin temel unsurlarından biridir. Çünkü iktidardaki hükümetin de hukuka hesap vermesini sağlar. İsraillerin çok büyük bir bölümü bu yargı reformlarının Netanyahu'nun yolsuzluk suçlamalarından hüküm giymemesini sağlamak ve yargı üzerindeki kontrolünü sıkılaştırmak için tasarlandığına inanıyordu. Takip eden aylarda Tel Aviv gibi kentlerde on binlerce kişinin katıldığı büyük protestolar görüldü. Bu gösteriler 2023 Ocak ayından Ekim başına kadar aylar boyunca sürdü. Sonuçta yargı reformları Ocak 2023'te ilk önerildikleri şekliyle geçirilemedi. Hükümetin yargı kararlarını geçersiz kılmasına imkan sağlayan Makullük Yasası adı verilen düzenleme 2023 yazında geçici olarak kabul edildi. Ancak 2024'ün başında iptal edildi. Asıl büyük mesele şu idi. Yargı reformları ve bunlara karşı protestolar 7 Ekim 2023'te Gazze şeridinden İsrail'e yönelik eşgüdümlü Hamas saldırıları sonucunda büyük ölçüde rafa kaldırıldı.
O sabah İsrail'in savunma sistemlerinin dikkatini dağıtmak amacıyla Gazze'den İsrail'e binlerce roket atıldı. Ardından binlerce Hamas militanı Gazze-İsrail çevre savunmalarını aşarak İsrail içine saldırdı. Saldırıların tam kapsamı geniş biçimde belgelendirilmişti. Örneğin sınırın İsrail tarafında düzenlenen Noa Müzik Festivali'nde yaklaşık 364 İsrailli öldürüldü. Sınır hattında da aynı saldırılar yaşandı ve cinsel şiddet olayları da meydana geldi. Ardından yaklaşık 250 rehine Gazze şeridine de götürüldü. Yarım yüzyıldaki İsrail'e yönelik en yıkıcı saldırı da binlerce kişi daha öldürüldü ve yaralandı. Bu olay İsrail ulusu üzerinde bırakacağı psikolojik izler bakımından 2001'de El-Kaide'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı 11 Eylül saldırılarıyla hemen hemen aynıydı. 7 Ekim saldırılarının hemen ardından İsrail içindeki eleştiriler Netanyahu üzerinde yoğunlaşmaya başladı. Şu sorular soruldu. Bu kadar yüksek teknolojiye sahip bir güvenlik devletinde bu saldırılar nasıl mümkün olmuştu? Örneğin İsrail uyduları Gazze tarafındaki fiziksel sınırlar çerçevesinde olağan dışı hareketliliği nasıl fark etmemişti? Ya da İsrail istihbarat servisleri potansiyel bir saldırıya dair bilgiyi nasıl yakalayamamıştı? Bir başka eleştiri de şuydu. Polis ile İsrail Savunma Kuvvetleri'nin odağı doğrudan Netanyahu'nun ciddi yolsuzluk suçlamalarının kurtulma çabalarıyla ilişkili olan Tel Aviv ve başka yerlerdeki yargı reformu protestoları yüzünden dağılmıştı. Son olarak saldırılardan saatler sonra bile Netanyahu'nun önceki 14 yılda uyguladığı tüm strateji sorgulamaya başlandı. Örneğin saldırıların ertesi günü 8 Ekim 2023'te Times of Israel'de çıkan yazılar Netanyahu'nun tüm doktrininin bu saldırılarda kısmen sorumlu olduğunu savunuyordu. Gazeteye göre Netanyahu, Filistin topraklarındaki bölünmeyi yıllar boyunca bilinçli biçimde teşvik etmiş, böylece Ramallah'taki FKÖ ve Filistin yönetimi zayıflatırken Gazze şeridindeki Hamas'ı da cesaretlendirmişti. Bu nedenle saldırıların ardından İsrailliler öfkeyle birleşmiş olsa da Netanyahu eleştiriden kaçamadı ve Benny Gantz'in ittifakı ile siyasi yelpazenin farklı kesimlerinden başka partileri de bir birlik hükümetine dahil etme ihtiyacı duydu. Netanyahu 7 Ekim saldırılarına İsrail'in verdiği karşılığı 2023 sonu boyunca ve 2024 ile 2025'e uzanan süreçte yönetti. Uzayan savaş hem son derece tartışmalıydı hem de Orta Doğu'nun başka birçok bölgesine yayılmış olması nedeniyle çok katmanlı hale gelmişti. Başlangıçta Avrupa ile Kuzey Amerika'da Netanyahu'nun başında olduğu birlik hükümetinin Gazze'deki Hamas'a karşılık vermesinin haklı olduğu yönünde geniş bir fikir birliği vardı. Ayrıca zamanla Gazze'ye götürülen çok sayıda rehinenin geniş çaplı esir takaslarıyla serbest bırakılmasını da sağladı. Ancak zamanla 2024 içinde İsrail'in uygun davranıp davranmadığı konusundaki fikir birliği bozuldu. Kritik mesele İsrail'in Hamas'a karşı savaşma hakkı olup olmadığı değil. İsrail savunma kuvvetlerinin Netanyahu hükümetinin talimatıyla Gazze şeridindeki sivillerin kasıtlı biçimde hedef alan bir kampanya yürütüp yürütmediğiydi. Özellikle de gıda, temiz su, ilaç ve yakıt dahil her türlü yardımın yetersiz miktarda geçmesine izin verilmeyerek 21 Kasım 2024'te Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkardı. Gerekçe olarak aç bırakmayı bir savaş yöntemi olarak kullanma ve sivil nüfusa kasten saldırı yönetme şeklindeki savaş suçları gösterildi. Netanyahu savaşı Orta Doğu'nun başka bölgelerine de yaydı. Örneğin 7 Ekim saldırıları başlar başlamaz İran destekli Lübnanlı terör örgütü Hizbullah, Kuzey İsrail'e büyük miktarda roket atmaya başladı. Bunun sonucunda sınır bölgesinin boşaltılması gerekti. Buna karşılık İsrail, 2024 yazında Beyrut'u da kapsayan Lübnan'a yönelik bir bombardıman kampanyası başlattı. Bu kampanya 1 Ekim 2024'te kara işgaline dönüştü. Yemenli terör grubu Husilerin Kızıldeniz'deki gemiciliğe saldırıları da İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yapıya saldırmasına yol açtı.
Son olarak 2024 sonbaharında sınırlı saldırı alışverişinin ardından İsrail 13 Haziran 2025'te Netanyahu'nun emriyle İran'a karşı büyük çaplı bir bombardıman başlattı. Bu saldırı İran'ın 2024 boyunca Orta Doğu'nun birçok ülkesindeki vekil güçlerine verilen zarara karşılık olarak nükleer programını hızlandırma yönündeki açık çabasına yanıt niteliğindeydi. Amerika Birleşik Devletleri de 9 gün sonra İran'ın nükleer tesislerini bombalayarak 12 günlük savaşa katıldı. Ancak bunu izleyen dönemde Netanyahu neredeyse bütün müttefikleri için fazla ileri gitmiş görünüyordu. 2025'in yaz sonlarında Gazze'deki yeni bir kampanyaya tepki olarak Avrupa Birliği, İsrail ile ticaret anlaşmalarını değiştirmeyi değerlendirmeye başladı. 9 Eylül'de Katar'daki bir Hamas heyetine yönelik İsrail füze saldırısı da Katar, Amerika'nın güçlü bir bölgesel müttefiki olduğu için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu'ya sert bir telefon açmasına yol açtı. Birçok Avrupalı ve Batılı ülkede 2025'te Netanyahu hükümetinin davranış biçimine tepki olarak Filistin'i devlet olarak tanıma yoluna gitti. İçeride ise binlerce İsrailli yeniden Netanyahu'ya karşı protesto gösterileri düzenlemeye başladı. Benjamin Netanyahu'nun geleceği belirsizdi. Ocak 2025'te Amerika Birleşik Devletleri'de göreve gelen Trump yönetimi Gazze şeridi konusundaki politikasını birçok kez değiştirdi. Ama görünen o ki İsrail'in Gazze'nin tamamını bütünüyle ele geçirmesine izin verilmemesi ve oraya uluslararası bir barış gücü konuşlandırılması fikrinde karar kılmış durumdaydı. Bu süreci yönetecek İsrail Başbakanı'nın Netanyahu olup olmayacağı tartışmalıdır. Kendisi hakkındaki yolsuzluk iddiaları, sert politikaları ve ultra-Ortodoks Yahudileri zorunlu askerlik hizmetine alma önerileri nedeniyle pek çok farklı cephede büyüyen bir muhalefetle karşı karşıyaydı. Kamuoyu yoklamaları önümüzdeki 2026 seçimlerinde iktidarı kaybedeceğini gösteriyor. Bunun bir nedeni de rakiplerinin birçok konuda kendi aralarında bölünmüş olmasına rağmen ona karşı çıkma konusunda birleşmiş olmalarıdır. Tıpkı 2021'de onu iktidardan indiren koalisyonda olduğu gibi eğer işler Netanyahu için ters giderse gelecek yıllarda bir hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Hakkındaki görüşler ne yönde olursa olsun Benjamin Netanyahu'nun modern İsrail siyasetindeki yeri barış umutlarını baltalayan ve demokratik değerleri kendi siyasi ikbali uğruna feda eden bir lider olarak anılacaktır. Hayatı neredeyse tam olarak İsrail devletiyle çakışır. 1949 Ekim'inde İsrail'in kurulmasından sonra doğdu. Hayatının ilk bölümünde İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşadı. Siyasi ideolojisi 1976'daki Entebbe baskınında ağabey Yonatan'ın ölümüyle şekillendikten sonra ancak 1980'lerin sonlarından itibaren kendini tam anlamıyla İsrail'deki yaşamına adadı. 1988'de ilk kez Knesset'e girdiğinde Likud içindeki ve hükümetteki yükselişi çok hızlı oldu. 1993'te Likud'un başı olarak muhalefet lideri haline geldi. 1996'da ise 46 yaşında İsrail tarihinin en geç başbakanı oldu. 2009'dan bu yana Haziran 2021 ile Aralık 2022 arasındaki 1,5 yıllık kısa dönem dışında İsrail siyasetinde belirleyici bir konumda kalarak iktidarı elinde tuttu. Konulardaki tutumu zaman içinde değişti. Net- Netanyahu İsrail siyasetinde her zaman sağda yer alsa da zaman içinde daha da sağa kaydı. Örneğin 1990'ların sonlarında ilk kez görevde bulunduğu dönemde Amerika Birleşik Devletleri tarafından barış sürecine uymaya zorlandı. Ama 2009'dan bu yana FK'yı ve iki devletli çözümü gayrimeşru göstermeye çalışan, bunun yerine İsrail'i bütün dünyanın başındaki bir bela olmasını bir strateji olarak izledi. Yolsuzluk suçlamaları görevde olduğu süre boyunca peşini bırakmadı ve Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e yönelik saldırılarında önce Netanyahu'nun siyasi açıdan zamanının dolmak üzere olduğu düşünülüyordu. Önümüzdeki yıllarda iktidarda kalıp kalmayacağı ise zaman gösterecek. Benjamin Netanyahu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım ve videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.